Bazı hikayeler ilk başta sıradan görünür. Yeni bir ev, yeni bir evlilik ve mutlu bir başlangıç. Ama bazen kötülük kapıdan girmez. Bir hediye gibi uzatılır, bir hayırlı olsunun içine saklanır. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bu bölümde size yeni evli bir çiftin hayatına sinsice bırakılan ve adım adım evi ele geçiren, harislikten beslenmiş bir büyü vakasına götürüyorum. Bu vakada kötülük, bastırılmış bir duygunun bir nesneye tutunmasıydı. Gelin size önce Kevser'le Ahmet'i tanıtarak başlayayım. Kevser 28 yaşında, özel bir okulda rehber öğretmen olarak çalışıyor. Ahmet 32 yaşında, bir lojistik firmasında planlama sorumlusu. Kevser ve Ahmet birbirlerini seviyorlar, evlenmeye karar veriyorlar. Aileler tanışıyor, anlaşıyor. Söz, nişan, düğün hepsi adaba, töreye uygun şekilde yapılıyor. Hiçbir problem yok. Çift bir araya geliyor. Kevser çok sakin bir kız. Ama aynı zamanda bütün hayatın yükünü yüklenen, bütün kontrolü elinde tutan, kontrol etmeyi seven, olayları yönetmeyi seven bir kız. Ahmet'le olan evliliği Kevser'i rahatlatacak. Çünkü Ahmet Kevser'in üzerinden bu ağırlığı, bu yükü alacak. İlk defa Kevser dizginleri başkasına verecek ve kendisi de bir dinlenecek. O yüzden de hem Ahmet'in daha baskın bir karakter olmasından dolayı hem de Ahmet'i çok sevdiği için bu evliliğin neticelenmesi ve kocasıyla aynı eve taşınmayı dört gözle bekliyor. Düğün günü her şey çok güzel geçiyor. Kevser'in yanında en yakın arkadaşları, özellikle de başrollerde Zeynep. Kevser'in çocukluktan itibaren arkadaşı, beraber büyümüşler. Aynı okula kazanamamışlar ama aynı bölümü kazanmışlar. Beraber ders çalışmışlar, beraber gezmelere gitmişler. Birbirleriyle her şeylerini paylaşmışlar. Bu mutlu günde de Nedimesi olarak Kevser'in yanında yer alıyor. Her şey problemsiz bir şekilde akıyor. Kevser'le Ahmet Fatih'e taşınacaklar. Fatih'in temiz, ferah, iyi bir mahallesinde oturacaklar. Ahmet'in ailesi de o bölgede oturuyor. Ahmet'in ailesine yakın bir noktada olmak aslında normalde hani gelinin çok istemeyeceği bir şey gibi düşünülür ya. Kevser için durum bu değil. Çünkü Kevser bebek sahibi olduktan sonra da işe geri dönmeyi düşündüğü için kocasının ailesiyle yakın bir yerde olmak, işe gidip geldiği dönemde çocuğa yardımcı olacaklarını düşündüğü için Kevser'i rahatlatıyor. Ahmet de mutlu böyle olmasından, çünkü o da gözüm arkada kalmayacak, bebeğimize annemler bakacak gibi bir yerden, özellikle zaten annesine babasına yakın bir noktada bir ev tutuyor. Ahmet'in bir tane ablası var, Nermin. Nermin evlenmemiş, evin en büyüğü, en büyük çocuk o. Çok fazla yaşça büyük olmamakla birlikte çok ağırbaşlı, olgun bir kadın olduğu için diğerlerinden sanki yaşça çok daha büyükmüş gibi algılanıyor. Ahmet'in bir de Baki diye erkek kardeşi var. Baki'nin karısı var, Fatma. Bunlar Ahmet'le Kevser'den önce evlenmiş durumdalar. Baki de efendi bir çocuk. Fakat fena bir huyu var. Biraz böyle kıyas seviyor. Erkek kardeşi durumu daha iyi, daha güzel para kazanıyor, imkanları daha fazla. Baki kıskançlık içinde değil. Fakat ister istemez yaptığı kıyaslar Baki'nin karısı Fatma'yı rahatsız ediyor. Şöyle, mesela hep beraber yemek yiyecekler. Bak diyor, Kevser zeytinyağlıları ne güzel hazırlamış. Veya bir yere gidiyorlar. Bak diyor, ne kadar işte Kevser uyum içinde giyinmiş kocasıyla, görüyor musun? Böyle yerli yersiz konuşmalar yapıyor. Karısını da biraz rahatsız ediyor. Şimdi aile Fatih'te demiştik. Şimdi Kevser'in kayınvalidesi, kayınpederi biraz muhafazakar bir aile. Yani yaşamlarıyla, giyimleriyle, kuşamlarıyla öyleler. Fakat Kevser'in ailesi öyle değil. Kevser'in ailesi de son derece derli toplu, bir düzgün bir aile. Fakat İslami alışkanlıklarla yaşamıyorlar. Düğünden sonra Kevser pek çok gelin gibi evdeki zamanlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Burada aslında biraz da arkadaşlarının düşündüğü endişelere hiç mahal olmadığını, son derece mutlu bir evliliği olduğunu, her şeyin ne kadar yolunda gittiğini fotoğraflarla falan paylaşıp arkadaşlarına biraz göstermek istiyor.
Evlilikten bir süre sonra artık hani misafir kabul etme aşamasına geldikten sonra, balayından sonra Kevser'in arkadaşları Kevser'lere hayırlı uğurlu olsuna geliyorlar. Bütün kız arkadaşları, Zeynep herkesi topluyor. Kevser'lerin evine geliyorlar. Hemen işte hediyeler çıkıyor ortaya. Yeni gidilen eve hem hayırlı uğurlu olsun hediyeleri, ev eşyaları. Bir de tabii Kevser'in eşyalarına bakıyorlar. Aa, kim ne almış falan. Böyle keyifli bir ortam. Zeynep çok güzel, kocaman bir tablo hediye ediyor Kevser'e. Kevser'in bütün arkadaşlarının evde toplandığı günün akşamı Ahmet işten geliyor. İşte Kevser eşine gösteriyor, bak diyor, şu şunu aldı, bu bunu aldı, böyle evin içinde. Duvara da dayalı kocaman bir tablo. Ahmet bakıyor, bu nereden çıktı diyor. Kevser diyor ki ya, onu da Zeynep hediye etti falan. Ahmet şey diyor, bir yerde de haklı olarak diyebiliriz. Ya diyor, bu çok iddialı bir hediye değil mi sence? Yani bir eve kocaman bir tablo, hani bu tabak olsa, bir biblo olsa, hani beğenmezsen büfeye kaldırırsın. Geldiği zaman arkadaşın hani sen kullanıyormuşsun gibi ortaya çıkarırsın. Ama koca tablo, yani bakalım biz bunu beğenecek miyiz? Hani çok iddialı bir hediye bence diyor. Kevser de tabii en yakın kız arkadaşı, o kadar almış gelmiş. O da Zeynep'e laf söyletmek istemiyor. Nasıl kız arkadaşları kocasının ailesi için bir şey söylediğinde ona rahatsız oluyor, önünü kesiyor. Aynı şekilde bunun da önünü kesiyor. Ya diyor, olur mu öyle şey? Çocukluğumuzdan beri beraber büyüdük. Birbirimizin her şeyini biliyoruz. Zaten ben bu evi yerleştirirken Zeynep benimle beraber geldi. Evin renklerini biliyor, eşyalarımı biliyor. Ona göre evin renklerine uygun bir şekilde bir şey almış gelmiş. Hani niye problem yapıyorsun falan diyor. Ahmet de çok uzatmıyor. Konuyu kapatıyor. Resmi duvara mecburen asıyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Ahmet'in bütün ailesi Kevser'lere yemeğe geliyor. Ahmet'in annesi babası var, ablası Nermin var, erkek kardeş Baki ve karısı Fatma. Hep beraber yemek yerlerken tabii Kevser sürekli servis yapıyor, böyle mutfağa gidiyor geliyor böyle hızlı hızlı. Baki diyor ki Kevser'e, Kevser ne kadar hamaratsın, ne kadar beceriklisin, ne kadar uyum içindesiniz Ahmet'le. Bunu söylediği anda Baki'nin karısı Fatma, o da çatal bıçakla tam yemek yerken böyle çat diye masaya bırakıyor. Ve bir anda masada böyle buz gibi bir ortam, böyle bir sessizlik. Kız böyle bakıyor, evet diyor, ne kadar uyum içindeler. Sonra diyor ki, hani dedik ya Ahmet'in maddi olanakları biraz daha yüksek Baki'den diye. Eviniz de diyor ne kadar şık, ne kadar güzel diyor. Herkes diyor bu imkanlara, bu şartlara evlenir evlenmez sahip olamıyor diyor. Böyle bir gerilim, buz gibi bir hava. Hemen kayınvalide devreye giriyor, hemen Ahmet devreye giriyor. Konu değiştiriliyor. Sonra kızlar servisi toplarlarken, masayı toplarlarken mutfakta Kevser dönüyor Fatma'ya, diyor ki Fatma iyi misin? Hani keyfin yerinde mi? Her şey yolunda mı? İyiyim diyor Fatma ama bozuk yani. Çünkü niye olmasın? Kocası gereksiz böyle kıyaslar, benzetmeler yapıyor. Kızlar rahatsız oluyor. Bunlar kalkıyorlar, akşam herkes evine gidiyor. Bu yemekten çok kısa bir süre sonra Kevser Fatma ile arasında bir gerilim olmasını istemediği için kadın kadına oturalım diye bir yerden düşünüyor ve Nermin'le ikisini çaya çağırıyor. Nermin'le Fatma Kevser'in evine geliyorlar. Ellerinde kocaman bir ayna, dekoratif ayna, duvara takmak üzere. Kevser diyor ki ne zahmet ettiniz siz, hani hediye yapmıştınız, bu kadar büyük bir hediyeye gerek var mıydı? Diyorlar ki kızlar, biz diyorlar çok beğendik, senin evine de çok yakışacağını düşündük, o yüzden almak istedik, umarız beğenirsiniz diyorlar. Aynayı bırakıyorlar, hep beraber vakit geçiriyorlar. Hatta o gün biraz kızların arasındaki buzlar da eriyor. Fatma biraz daha yumuşuyor, güler yüzü davranmaya başlıyor. Şimdi tabii ister istemez bir kıskançlık oluyor, kocası yüzünden oluyor da. Ama sanki o gün o kahveden sonra, çaydan sonra aradaki buzlar kırılıyor. Akşam Ahmet eve geldiğinde Kevser abisinin karısıyla Ahmet'in ablasının hediye ettiği aynayı gösteriyor. Ahmet'teki aynayı çok beğeniyor. Kevser de hatta kocasına takılıyor, diyor ki seninkiler hediye edince sıkıntı yok duvara asmakla ilgili. Benim arkadaşımın hediye ettiği problem oldu diyor. Kevser böyle kocasına takılıyor. Misafirler yavaşlamaya, çift kendi rutinine dönmeye başlıyor. Fakat Kevser İşe dönmekte sıkıntı yaşıyor. Bir türlü ayakları geri geri gidiyor. İşe gitmek istemiyor. İzin alıyor. Kendini hasta gibi hissediyor. Bitkin hissediyor. Sabahları yataktan kalkamaz oluyor. Geceleri uyuyamaz oluyor. Veya gece kan ter içinde uyanıyor. Ahmet diyor ki bir doktora gitmek ister misin? Bir doktora görünmek ister misin?
Kevser Ahmet'e de sinir oluyor. Ya diyor her şey için de doktora mı gideceğim? Doktora gitmek istemiyorum. Ahmet de çok fazla üstüne gitmiyor. Yeni evli kız. Hani olabilir. Uyum sağlayamıyor olabilir. Ailesinin evinden çıktı. Evliliğe adapte olmakta zorlanıyor olabilir. Fakat Kevser her geçen gün kendini daha mutsuz, daha huzursuz hissetmeye başlıyor. Kevser hızlı bir şekilde kilo kaybetmeye başlıyor. Uykusuzluk, yorgunluk, iştahsızlık üst üste geliyor. Geceleri kabus görmeye başlıyor ve kocasıyla da arasına mesafe koyuyor. Evlilikleri bu süreçte sıkıntılı bir döneme giriyor. Çünkü Ahmet'in her şeyi, aşık olarak evlendiği kocasının her şeyi Kevser'in gözüne batmaya başlıyor. Yemek yemesi, çatal bıçak kullanması, evin içinde giydiği kıyafet, her şeyden rahatsız oluyor. Bir süre sonra normal yatak odasında da araya mesafe koymaya başlıyor. Hiçbir şekilde kocasının kendisine dokunmasını istemiyor. Hatta kocasından iğrenmeye başlıyor. Ahmet bu durumda hem bozuluyor hem rahatsız oluyor. Karısının çok üstüne gitmek istemiyor. Fakat bir yandan da yardımcı olmak istiyor. Konuşmaya çalıştığı zaman bütün konuşma çabaları kavgayla, tartışmayla neticeleniyor. Kevser Ahmet'le yatakları ayırıyor. Diyor ki sen salonda yat. Ben seninle beraber yatmak istemiyorum. Ben sen yataktayken uyuyamıyorum. Senin yanında uyuyamıyorum. Horluyorsun, rahat edemiyorum. Çok dönüyorsun. Sürekli arıza çıkarmaya başlıyor. Ahmet bir müddet salondaki koltukta yatıyor. Salondaki koltukta yatıyor. Fakat Kevser gece tuhaf bir durumda uyanmaya başlıyor. Uyandığında kendini sanki böyle biraz altına kaçırmış gibi bir ıslaklık duygusuyla uyanıyor ve bundan da çok rahatsız oluyor. Hem kendinden huylanmaya başlıyor hem kocasından huylanmaya başlıyor. Bunu takip eden günlerde Kevser'in iyice dengesi bozuluyor. Annesiyle babasıyla da çok görüşmemeye başlıyor. Oraya gittiğinde oysa ki rahat ediyor. Annesinin babasının evinde, kendi evinde kaldığında uyuduğundan çok daha rahat uyuyor. Orada kendini daha dinlenmiş hissediyor. Fakat eve döndüğünde aynı karanlık, mutsuz, huzursuz duygu durumuna geri dönüyor. Bir yandan da kocasıyla olan ilişkisinin bunun normal olmadığını, yolunda olmadığının farkında. Fakat kendine mani olamıyor. Ve bir gün artık bunu annesine babasına da söyleyemeyeceği için, annesini de tedirgin etmek istemediği için kendisine yardımcı olabileceğini düşündüğü Nermin'le, yani kocasının ablasıyla konuşmaya karar veriyor. Nermin o ana kadar aslında kardeşi de anlattığı için ablasına biraz yavaş yavaş döküldüğü için bu evde bir şeylerin yolunda olmadığının, Kevser'in kendisini çok iyi hissetmediğinin farkında. Fakat adı büyük, yani görümce. Dolayısıyla kız bir şey söylemeden o duruma karışamıyor. Dolayısıyla da Kevser telefon açıp Nermin'e abla sana bir gelebilir miyim dediğinde aslında Nermin çok memnun oluyor. İki kadın karşılıklı oturuyorlar. Kevser elinde çay bardağı, ne çayı içiyor ne bardağı bırakıyor. Böyle bir müddet masada, mutfak masasında böyle oturuyor. Sonra kendini tutamıyor ve diyor ki gözyaşları içinde abla ben iyi değilim. Benim yardıma ihtiyacım var. Bizim evimizdeki durumlar böyle. Benim kocama olan hislerim böyle. Ben aslında Ahmet'i çok severek evlenmiştim. Biliyorsunuz siz de. Ama artık görmeye tahammül edemiyorum. Bana dokunmasına tahammül edemiyorum. Midem bulanıyor. Evde kalamıyorum. Yerimde duramıyorum. Oturduğum yerde oturamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Anneme babama gidiyorum, sıkıntı yok. Onlarla da konuşacak halim yok, canım istemiyor ama en azından huzurlu bir uyku uyuyabiliyorum. Evde o da yok, evde rahat edemiyorum diyor ve ağlıyor. Nermin kıza sarılıyor, Kevser'e, tamam diyor, halledeceğiz bir şekilde, merak etme. Fakat Kevser yalvarıyor Nermin'e, ne olur diyor annenlere bir şey söyleme, iş büyümesin. Yani bunu biz kendi aramızda halledelim. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kocam beni boşayacak böyle giderse. Yani bu şekilde bu evliliğin devam etmesi mümkün değil. Yardımına ihtiyacım var diyor. Nermin de yazık ne yapsın tabii. Diyor ki tamam merak etme. Şimdi hemen büyüklere dökülmeye gerek yok. Biz bu işi bir önce kendi aramızda halletmeye çalışalım diyor. Kevser gittikten sonra Nermin kendi kendine düşünüyor. Çünkü kız bir sürü şey anlatmış. Yani diyor ki işte kocam kokuyor, iğreniyorum, tiksiniyorum. Hani leş gibi dolaşıyor evin içinde falan. Hani bir sürü şey anlatmış ve bu Nermin'in bildiği kardeşi böyle bir insan değil.
Nermin diyor ki ben bunlara bir gideyim bakayım. Hani bu kızın söylediği gibi mi bu işler hakikaten? Yani bu oğlan kendini saldı. Bu kıza sinir mi geldi iyice? Bir akşam kardeşinin evine oturmaya gidiyor. Bir bakıyor Ahmet Çilet gibi. Hiç öyle bir durum yok. Ne pis görünüyor, ne pis kokuyor, ne bakımsız. Kevser'de bir sıkıntı var. Yani Ahmet'le ilgili her şey Kevser'e batıyor. Bunu iyice anlıyor. Mutfakta çayları koyarken Kevser'in yanına gidiyor. Diyor ki nasıl hissediyorsun kendini? Hala aynı şekilde devam ediyor mu durumun? Kevser evet diyor, yani ben diyor işte çok kötüyüm falan. Bu arada kötü de görünüyor kız, yani işte iyice zayıflamış, kararmış. Aslında Ahmet'le ilgili söylediği her şey kendi hali. Ne saçını başını yapıyor, ne kendine bakıyor. Kaç gündür duş almamış gibi yağlı yağlı saçlarla evde dolanıyor ama kocası öyleymiş gibi hissediyor. Orada işte mutfakta Kevser kaşla göz arasında yine yemin billah bak diyor, abla ne olursun bunları diyor benim annemler duymasınlar. Çünkü onlar diyor hani bu işi büyütürler, Ahmet'e de cephe alırlar. Ben diyor hani onun için seninle konuştum. Bunu ikimiz kendi aramızda halledeceğiz mutlaka. Kimseye söylemeni istemiyorum. Yemin billah ettiriyor. Nermin de tamam diyor. Fakat aradan biraz zaman geçiyor. Bu arada Kevser günden güne daha da kötüye gidiyor. Kendine bakmayı iyice bırakıyor. Kendi saçlarını yolmaya, koparmaya başlıyor. Kendi kaşlarını, kirpiklerini koparmaya başlıyor. Ve bundan daha da kötüsü oluyor. Kevser'in acıyla ilgili algısı bozuluyor. Banyoya giriyor mesela, yıkanacağım diye giriyor. Kollarına, bacaklarına çizikler atmaya başlıyor ve hiçbir şekilde canı acımıyor. Bu arada annesi gelip gitmeye başlıyor Kevser'in. Kızım ne olur hastaneye gidelim, doktora gidelim. Bu haller hal değil, sen iyi değilsin, ben görüyorum senin durumunun iyi olmadığını diyor. Ama Kevser Nuh diyor, peygamber demiyor. Artık Ahmet de eve daha geç saatlerde gelmeye başlıyor. Kevser'le daha az muhatap olmaya başlıyor. Çünkü kadın normal değil, yani hareketler de normal değil. Bir de pislik içinde bir şekilde. Bir gün Nermin eve geliyor Kevser'lere. Diyor ki Kevser ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben size büyü yapıldığından endişe ediyorum. Böyle bir korkum var. Çünkü bu evde sadece sen bu haldesin. Yani sizin çok iyi bir evliliğiniz vardı. Birbirinizi çok severek evlendiniz. Allah'a çok şükür ikinizin de güzel işleri var. Maddi bir probleminiz yok. Herkes uyum içinde, aileler uyum içinde. Yani bu devirde bunu denk getirmek de çok kolay bir şey değil. Bu hayatı yakalamak da, bu şansı yakalamak da kolay değil. Ben size ya nazar değdi ya bir büyü yaptı diye korkuyorum. Bir de hoca buldum. Beraber o hocaya gidelim. Sen bir görün istiyorum. Ne dersin diyor. Kevser de tabii ne desin, zaten denize düşen yılana sarılır. Doktora gitmeyecek. Doktora gitmeyi kabul etmiyor. O zaman diyor tamam gidelim falcıya. Bunlar şehir dışında, İstanbul'un dışında biraz böyle izbe bir yerde bir eve gidiyorlar. Bu evde 3 tane oda var. Evin içi komple loş. Odalardan bir tanesinden çok ağır tütsü kokusu geliyor. Falcı bunları o odaya davet ediyor. Falcı biraz pişkin bir kadın gibi duruyor. Bir bakıyor bunlar gelmişler hani İstanbul'dan. Güzel. Bunları karşısına oturtturuyor. Kevser tam konuşmaya başlayacak. Nermin biraz bahsediyor, işte bizim gelinimiz, işte kendisinin biraz sıkıntıları var. Falcı hemen durduruyor Nermin'i. Sen diyor dur bir dakika diyor. Kevser'e bakıyor. Sonra Nermin'e bakarak Kevser'e diyor ki şöyle düşünün. Kevser'le konuşuyor ama Nermin'e bakarak konuşuyor. Sana diyor büyü yapmışlar diyor. Şimdi garip bir ortam. Hem de diyor bunu sana en yakınlarından biri yapmış. Ve diyor bunu yapan bir kadın. Hatta aileden bile olabilir. Bazı insanlar etraflarındakilerin mutluluğunu çekemezler. Sana da diyor böyle birisi büyü yaptı diyor. Fakat bu konuşmayı yaparken böyle bilmiş arada Nermin'e baktığı için garip bir ortam oluşuyor. Ve Nermin de tabii çok rahatsız oluyor. Kim yaptı diyor. Vallahi diyor ben normalde isim veririm ama diyor falcı. Şimdi diyor isim veremeyeceğim diyor. Hadi. Bunun üzerine tabii Nermin acayip rahatsız oluyor. Çoktan pişman geldiğini ama iş işten geçmiş durumda. O nereden çıktı şimdi? O ne biçim laf diyor Nermin. Vallahi diyor bilmiyorum artık diyor. Ama diyor ben diyor bunu çözerim. Ama diyor yapılması gereken işlemler var. Bu işlemler de masraflı, klasik. Bana diyor işte ne kadar verirseniz işte ona göre şu işlemleri yapacağım, bu işlemleri yapacağım derken Nermin diyor ki biz size çok teşekkür ederiz. Biz anladık anlayacağımızı. Biz diyor kalkıyoruz diyor. Nermin'le Kevser çıkıyorlar falcının yanında. Arabaya biniyorlar. Tabii bir üç kağıda geldiklerinin farkında Nermin. Fakat kadın da ortaya bir laf attı. Bunu nasıl toplayacaklar yani şimdi?
Nermin ilk defa kendini savunmak zorunda hissediyor kendini. Diyor ki ya bu diyor benim yüzümden oldu. Bu benim hatam. Yani diyor hani iyi bir şey yapayım derken diyor iyice diyor mahvettim. Böyle diyor abuk sabuk konuştu. Şimdi Kevser de yok abla öyle şey olur mu falan gibi bir yerden konuşmaya çalışıyor. Fakat Kevser'in de içine kurt düşüyor. Hani sana en yakınından biri büyü yaptı deyince kız işkilleniyor. Bunlar da daha ikisi Fatma ile Nermin beraber eve ayna getirmişlerdi ya. Ondan öncesinde de Fatma böyle biraz kıskançlık yapıyordu. Çünkü Baki sürekli olarak kıyas yaptığı için. Yani bunlar acaba ikisi birlik oldular böyle bir şey mi yaptılar diye Kevser de işkilleniyor. Ve bundan sonrasında bu insanlarla olan ilişkisini, alakasını komple kesiyor. Bundan sonra normalde hani biraz açıldığı, döküldüğü Nermin'le de konuşmaz oluyor. Tabii bu durum Ahmet'le olan ilişkilerini daha da kötü etkiliyor. Niye? Annemler gelecek diyor mesela, gelsinler diyor. Hayır. Nermin diyor aradı, gelmek istiyorlar bir kahveye. Hayır. Abimler gelecek, Bakiler. Hayır. Kız kimseyi eve sokmuyor. Sadece kendi annesini eve sokuyor. Kevser'in iyice içine kapandığını gören annesi Zeynep'i alıp bir gün kızının yanına gidiyor. Zeynep diyor ki ya Kevser niye bu haldesin, niye böyle yapıyorsun, bak çok üzülüyoruz, annen de çok üzülüyor, ben de çok üzülüyorum. Bu insanlar seni seviyorlar diyor. Ama Kevser Zeynep'e diyor ki beni sevseler bana büyü yapmazlar, bu işleri başıma bunlar açtılar diyor. Ben diyor onların diyor bana aldığı her şeyi ayna dahil attım. Çünkü diyor bunlar bana büyü yaptılar, benim bu hallerimin diyor sebebi onlar benim evliliğime mal oldular. İşte oğullarını başkasıyla evlendirecekler. Belki de beni hiçbir zaman istemediler. Artık yazıyor da yazıyor, anlatıyor da anlatıyor. Bir akşam annesi kızından bütün gün haber alamayınca çok rahatsız oluyor. Kevser'in yanına gidiyor. Gittiğinde kızı Ahmet evde yok. Ahmet evi terk etmiş. Kızını da salonda, salonun ortasına oturmuş ağlarken buluyor. Kadıncağız gözyaşları içinde ne oldu kızım diyor. Ne yapıyorsun? Kız diyor ki ben Ahmet'i evden kovdum. Artık yüzünü görmek istemiyorum. Eşyalarını da attım kapının önüne. Ne hali varsa görsün. Ben diyor gitsin annesiyle babasıyla yaşasın, gitsinler konuşsunlar. Kadın ay çok üzülüyor tabii kızın annesi. Yani diyor ay Allah'ım niye böyle oldu bu çocuklar falan. O esnada kapı çalıyor. Kevser'in annesi kapıyı açıyor ve karşısında Dünür'ünü görüyor. Ahmet'in annesi mutsuz bir şekilde kapının önünde duruyor. Kadıncağız çok üzgün. İki Dünür birbirlerine sarılıyorlar. Kevser'in annesi de tabii biraz mahcup. Çünkü bütün bu olayları yaratan onun çocuğu. Diyor ki size karşı çok mahcubuz. Ne oluyor ben de bilmiyorum. Kızım kendinde değil. Kızım iyi değil. Çok üzgünüz diyor. Kadıncağız hiçbir şey söylemiyor. Hallederiz diyor. Salona gidiyor. Kevser tabii kayınvalidesini görünce acayip rahatsız oluyor. Hiç konuşmuyor. Oturduğu yerden de kalkmıyor. Hoş geldiniz bile demiyor. Ahmet'in annesi kibarca gidiyor. Salonda bir koltuğa oturuyor. Çantasından ince bir kitap çıkarıyor. Dua kitabı. Güllü kitap. Üzerinde gül resmi olan kitap. Kitabı açıyor. Hiçbir şey söylemeden yüksek sesle ama sakin bir ses tonuyla Yasin-i Şerif okumaya başlıyor. Yasin duası evin bütün odalarına, duvarlarına, evin içine yayılırken birdenbire duvarda asılı olan tablo ipinden kurtuluyor, kopuyor, yere düşüyor. Fakat büyük bir tablo, ağır bir tablo olduğu için kırılıyor. Çerçevesi yere düşünce. Ahmet'in annesi hiçbir şekilde duayı bozmuyor. Aynı şekilde Yasin-i Şerif okumaya devam ediyor. Kevser'in zaten dünya umrunda değil. Kız tamamen kopmuş durumda olaydan. Kevser oturuyor. Kevser'in annesi kalkıyor hani bir şey kırıldıysa, döküldüyse toparlayayım diye. Çerçevenin içinden, kırılan çerçevenin içinden muska buluyor. Böyle bezle iyice yapılmış, sarılmış, düğüm bir muska buluyor. Kadın muskayı bulunca şok oluyor. Tutuyor böyle kaldırıyor. Ahmet'in annesi duayı bitirene kadar hiçbir şekilde müdahale etmiyor hiçbir şeye. Dua bittikten sonra Kevser'in annesi Ahmet'in annesine muskayı gösteriyor. Kevser diyor ki bu nereden çıktı? Kevser'in annesi diyor ki Zeynep'in aldığı tablonun içinden. Bunun üzerine Kevser bir böyle donuyor ve diyor ki anne yürü Zeynep'lere gidiyoruz. Kevser'le annesi Zeynep'in evine gidiyorlar. Kevser kapıyı çalıyor. Zeynep kapıyı açıyor. Karşısında Kevser'i görünce seviniyor. Diyor ki hoş geldin. Kevser Zeynep'e bakıyor. Yıllardır tanıdığı Zeynep.
Kevser içeri giriyor. Annesi de arkasından kapıyı sert bir şekilde kapatıyor. Cebinden çıkarttığı muskayı gösteriyor. Bu ne diyor. Zeynep ilk önce şok oluyor. Diyor ki o ne? Bu diyor senin aldığın tablonun içinden çıktı. Tablo kırıldı, içinden bu çıktı. Zeynep tabii ilk önce yemin billah ediyor. Benle alakası yok, ben yapmadım, benle ne ilgisi var? Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırırsın? Bakıyor ki olacak gibi değil. Karşısında da arkadaşı, saçları yoluk yoluk, kaşı kirpiği yoluk yoluk, perişan durumda kız arkadaşı. Yani yıllardır çocukluğundan beri beraber olduğu arkadaşı. Zeynep itiraf etmek durumunda kalıyor. Bu diyor evet ben yaptım ama sen bu hale gel diye yapmadım. Sen öl diye yapmadım, hasta ol diye yapmadım. Kevser bakıyor, peki diyor niye yaptın? Zeynep Kevser'e diyor ki eksik kalmanı istedim. Şimdi Zeynep Kevser'e neden bunu yaptı? Geriye dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. Kevser Zeynep'e göre daha rahat büyümüş. Bunlar çocukluklarından beri beraberlermiş ama Kevser'in ailesi daha varlıklı olduğu için eli daha bolmuş. Daha rahat alışveriş yapmış, daha rahat gezmiş, başka ülkelere gitmiş, daha rahat seyahat etmiş. Zeynep'in ailesi biraz daha tutucu olduğu için çok rahat ettirmemişler. Ama Kevser'in ailesi daha az karışmış Kevser'in hayatına. Üniversite sınavlarına hazırlanırken Kevser özel hocalardan, dershanelerden eksik kalmamış. Üniversite sınavına giriyorlar. Kevser daha iyi bir üniversite kazanıyor. Aynı bölümü okuyorlar belki ama Kevser daha iyi bir üniversitede okuyor. Sonrasında Kevser tabii daha iyi bir üniversitede okuduğu için, imkanları daha geniş olduğu için, yabancı dil kurslarına gidebildiği için daha iyi bir iş buluyor. Daha iyi bir sosyal çevreye giriyor. Bununla beraber daha fazla çevresi olduğu için Ahmet'le tanışabiliyor, karşılaşabiliyor. Daha iyi bir evlilik yapıyor. Her şey sanki Zeynep'in bakış açısıyla baktığınız zaman sanki her şey Kevser için daha güzel ve kolay olmuş. Ve Zeynep her şey için daha fazla uğraşmak, mücadele vermek, çabalamak durumunda kaldığı halde yine de o kadar iyi olamamış. O kadar iyi bir okulda okuyamamış. İstediği gibi bir evlilik yapamamış. Bir kere evliliğin kıyısından dönmüş, nişan atmış. Saçma sapan bir insan girmiş hayatına. Çok morali bozulmuş. Bir sürü masraf yapmış ama yerini bulmamış. Ve hayatında olan tek düzgün, güzel şey arkadaşı Kevser. Ve Kevser de evlenip gidince Zeynep tüm yalnızlığıyla ve yokluğuyla kendi halinde kalıyor. Ve artık bir hasetlik içine giriyor ister istemez ve arkadaşına böyle bir fenalık yapıyor. Bir insanın böyle bir duygusu olması bunu yapmasını haklı çıkarır mı? Elbette hayır. Muhtemelen de planladığından daha kötü sonuçlanıyor yaptığı şey ama durum bu. Kevser arkadaşını dinledikten sonra Zeynep gözyaşları içinde duygularını anlatıyor. Bundan dolayı diyor böyle yaptım, bu kadar kötü olacağını tahmin etmedim. Senin bundan bu kadar etkileneceğini tahmin etmemiştim. Ben sadece bu da artık senin olmasındı diye düşünüp yaptım. Çok pişmanım diyor. Kevser muskayı da elinde bırakmadan arkasını dönüyor. Tek bir kelime bile söylemeden vuruyor kapıyı, çıkıyor gidiyor. Muskayı kayınvalidesine veriyor. Tabii bundan sonraki süreçte o muska denize atılıyor, evde dualar okunuyor, eve hocalar çağrılıyor, her yer sirkeli sularla siliniyor, eşyalar değiştiriyor, eve gelen bütün misafirlerden gelen eşyalar atılıyor. Yavaş yavaş peyderpey Ahmet'le Kevser'in evliliği tekrar normal ritmine geri dönüyor. Kevser'in saçları uzuyor. Kollarına, bacaklarına attığı çizikler düzeliyor. Kirpikleri, kaşları tekrar çıkıyor. Bir tek şey geri gelmiyor. Kevser bir daha evinin kapısını hiç kimseye huzur içinde güvenerek ve güler yüzle can yürekten açamıyor. Bu olayda olan biten bir evlilik tartışması değildi. Bir delilik hali de değildi. Bir kıskançlık bir nesnenin içine saklandı ve bir evin içine bırakıldı. Kevser kurtuldu. Ama herkesin bilmesi gereken şey şuydu. Bazen kötülük bozulur ama güvensizlik baki kalır. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir. Ve belki de bu hikayeler sandığınızdan çok daha yakında yaşanıyordur.